Takvimlerimiz artık 2026 yılına adım adım yaklaşıyor. Çok az bir süre kaldı. Tabii aracı kurumlar da 2026 yılı hedef fiyatlarını, yeni temettü tahminlerini ve olası fırsatları hesaplayarak yayınlamaya ve bizlere sunmaya başladılar. İşlerinde öyle hisseler var ki hem getiri potansiyeliyle hem temettü verimiyle çok fazlasıyla öne çıkıyor. Ama öyle hisseler de var ki bizleri yine hayal kırıklığına uğratmaya devam edecek gibi görünüyor. Bu videoda 2026 yılında öne çıkabilecek bu şirketleri hep beraber değerlendirmeye çalışacağız. Bu videonun konusu da bu olacak. Eğer hazırsanız şimdi hep birlikte bilgisayar ekranımıza geçelim ve sizler için hazırlamış olduğum tabloda 2026 yılı için getiri tahminlerini ve temettü tahminlerini tek tek inceleyelim. Evet arkadaşlar, tablomuzu açtık. Tablomuz bu şekilde. Burada araya girerek şu önemli uyarıyı da yapmak istiyorum. Bu gördüğünüz verilerin tamamı iş yatırımdan alınmıştır. İş yatırımın hesaplamaları ve önerileridir. Yatırım ve Borsa kanalının ve benim bu hesaplamalar ve önerilerle hiçbir alakam yoktur. Yani kısacası kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Tamamen iş yatırımı sitesinden alınmıştır. İş yatırıma da bu güzel çalışması için buradan teşekkür etmeyi borç bilirim arkadaşlar. Tabloyu size anlatmak istiyorum. Burada hisse kodumuz mevcut. Hedef fiyatlarımız, getiri potansiyelimiz 2026 yılı için, temettü verimimiz, hisse başı TL dediği yani lot başına vereceği temettü tahminleri yine 2026 yılı için. Tahmin mi gerçekleşen mi? Hepsi tahmin olarak karşımıza çıkacak. Burada Enka'yı gerçekleşen olarak göstermiş ama 2026'da bir temettü dağıtımını şimdiden açıkladı mı Enka bilmiyorum. Açıkladıysa eğer buranın gerçekleşen yazması çok normal. Listemizin ilk sırasında Tofaş var. Gördüğünüz gibi hedef fiyatı 485 lira olarak belirlemiş 2026 yıl için iş yatırım. Getiri potansiyeli %110 gibi ciddi bir potansiyel şu anki fiyatına göre. Temettü verimini %7,03, lot başına dağıtacağı temettüyü de 16 lira 23 kuruş olarak açıklamış iş yatırım. Tofaş'ın bu sene hisse başına 12 lira verdiğini düşünürsek bu tahmine göre Tofaş'ın hem fiyatına istinaden hem de hisse başı dağıtacağı temettüye istinaden güzel bir getiri potansiyeli sunduğunu düşünebiliriz iş yatırımın hesaplarına göre. Hemen Anadolu Efes var altında. Hedef fiyatı 29 TL olarak belirtmiş. Getiri potansiyelini %104 olarak belirtmiş. Temettü verimi 0,95 demiş ve 0,13 kuruş gibi bir temettü vermesini bekliyor hisse başına Anadolu Efes'in iş yatırım. Astor'u görüyoruz bir alt sırada. 182,97 gibi bir hedef fiyat, %96 gibi bir getiri potansiyeli, %1,9 gibi bir temettü verimi ve 1,76 kuruş gibi hisse başına dağıtacağı temettüyü TL olarak bize sunmuşlar. Ülker var burada. Ülker'in hedef fiyatını 206 lira olarak belirlemiş. %85 gibi bir potansiyel görmüş. 2,39 gibi bir temettü verimi öngörmüş ve hisse başına 2,65 kuruş gibi de bir para dağıtacağını öngörmüş iş yatırım. Hemen altında şok marketler var. Şok marketler için %85 gibi bir hedef fiyat, %77 gibi bir getiri potansiyeline tekabül ediyor. %7,25 gibi bir temettü verimi, hisse başına da 3,5 lira gibi bir temettü dağıtacağını öngörmüş. Mavi'ye geçelim. Mavi şirketi biliyorsunuz hem bedelsiz temettü dağıtmasıyla hem de nakit temettü dağıtmasıyla son yıllarda gayet iyi yapıyor bu işi. 68 lira 22 kuruş gibi bir hedef fiyat belirlenmiş. %71 gibi bir potansiyel, %2,81 gibi bir temettü verimi ve aynı zamanda hisse başına 1 lira 11 kuruş gibi de bir para dağıtacağını öngörmüş iş yatırım. Ford Oto var. Biz temettü yatırımcılarının beğendiği hisselerden bir tanesi. Ford Otomotiv'de 153,80 kuruş gibi bir hedef fiyat, %59,47 gibi bir getiri potansiyeli, %13,13 gibi çok güzel bir temettü verimi ve hisse başına da 12 lira 66 TL gibi bir para dağıtacağını öngörmüş Ford Otomotiv'in. Ford Otomotiv bu sene 23 lira temettü dağıttı biliyorsunuz totalde. 23 lira temettü burada 12 lira 66 kuruşa düşmüş gibi gözüküyor. Ama benim tahminim bu tek bir temettü için arkadaşlar. Ford Otomotiv biliyorsunuz 2 tane temettü vermeyi adet edindi artık. 2 temettü dağıtırsa 23 lirayı geçeceğini ben tahmin ediyorum. Ama sadece tahmin ediyorum. Geleceği göremiyorum. Dediğim gibi bu hesaplamalar tamamen iş yatırıma ait. Coca-Cola'ya geçelim. 87 lira gibi bir fiyat tahmini, %58 gibi bir getiri potansiyeli, temettü verimi olarak 2,29, hisse başına dağıtacağı para olarak da 1,25 kuruş öngörmüşler. Oyak Çimento var. Hedef fiyat 35,10, getiri potansiyeli %58, temettü verimi 4,69 ve hisse başına 1 lira 04 kuruş gibi bir temettü vereceğini düşünmüş iş yatırım. Enerjisa var burada. Yine temettü yatırımcılarının sevdiği hisselerden biri. Hedef fiyat 120
20 lira olarak öngörülmüş. %57.40 gibi bir getiri potansiyeli mevcut. 8.8 gibi güzel bir temettü verimi ve hisse başına 6.70 kuruş gibi de bir para vereceğini öngörmüş iş yatırım. Enerjisa'nın bu sene hisse başına 2.80 kuruş gibi bir temettü verdiğini düşünürsek neredeyse 3 katına yaklaşık bir temettü söz konusu iş yatırımın hesaplarına göre. Bu da ciddi bir oran. Hemen arkasında Aygaz var. 312 lira gibi bir hedef fiyat, %57 gibi bir getiri potansiyeli, 5.86 gibi bir temettü verimi ve hisse başına 11 lira 62 kuruş gibi bir değer biçmiş. Aygaz 2025 yılında 12 lira 55 kuruş gibi bir temettü dağıttı. Yine burada 11 lira 62 kuruş gibi bir temettü öngörüsü var iş yatırımın. Yani 2025 yılına göre 2026'da biraz daha Aygaz'ın az temettü vereceğini öngörmüş. Akçansa var arkadaşlar. Akçansa da hedef fiyat 203 lira olarak belirlenmiş. %55'e yakın bir getiri potansiyeli mevcut. %5.16 gibi güzel bir temettü verimi, 6.76 kuruş gibi de hisse başına fiyat belirlenmiş burada. 2025 yılında 6.20 küsür kuruş verdiğini düşünürsek 2026 yılında da Akçansa temettüsünü az da olsa arttırmış olarak gözükecek, karşımıza çıkacak iş yatırıma göre. BİMAŞ var, 830 lira gibi ciddi bir hedef fiyat, %52 getiri potansiyeli, %3.73 gibi bir temettü verimi ve 20 lira 35 kuruş gibi hisse başına güzel bir temettü kutlamasını bekliyormuş iş yatırım BİMAŞ'ın. BİMAŞ'ın da bu sene 13 lira temettü verdiğini düşünürsek arkadaşlar 20 lira 35 kuruşa eğer çıkartırsa temettüsünü ciddi oranda temettü veriminde bir artış görmüş olacağız. Medikal Park var BİMAŞ'tan sonra 514 lira 50 kuruş gibi bir hisse fiyat tahmini var. %51.33 getiri potansiyeline işaret ediyor. Temettü verimi %8 olarak öngörülmüş. 27 lira 19 kuruş gibi de bir temettü vereceği öngörülmüş. Turkcell var 144 lira 89 kuruş gibi bir fiyat tahmini, %50 getiri potansiyeli, 2.87 temettü verimi ve 2 lira 77 kuruşta hisse başına temettü dağıtacağını öngörmüş iş yatırım. Çimsa var arkadaşlar. Çimsa'da fiyat tahmini 66 lira 36 kuruş. Getiri oranı yüzdesel olarak %49.87, temettü verimi %4.31 ve hisse başına 1 lira 90 kuruş gibi bir temettü vereceği düşünülüyor. Migros var. Bilançosu güzel gelen hisselerden biri BİM'le beraber. 753 lira gibi bir fiyat tahmini, %49 gibi bir getiri potansiyeli, 5.62 yüzdesel olarak bir temettü verimi ve hisse başına 28 lira 39 kuruş gibi de bir para dağıtacağını öngörmüş Migros'un. Migros'un bu sene 10 lira 49 kuruş gibi bir temettü dağıttığını düşünürsek 2026 yılı için %100'ünden fazla bir temettü artışı öngörüyor iş yatırım. Demek ki hesaplamaları bu şekilde. TAP Gıda var sırada. TAP Gıda'nın hedef fiyatını 340 lira, getiri potansiyelini %45.70 olarak öngörmüşler. Temettü verimi %2,5 ve hisse başına 5 lira 83 kuruş olarak öngörmüş iş yatırım. Enka İnşaat var. Biraz önce bahsetmiştim, buna gerçekleşen diyor. İnanın bakmadım, 2026 için bir temettü açıkladı mı bilmiyorum. 102 lira gibi hedef fiyat, 33.77 gibi bir getiri potansiyeli, %1.09 gibi bir temettü verimi ve 0.83 kuruş gibi bir temettü dağıtmasını öngörmüş Enka'nın. Yalnız Enka'da son yıllarda 2 kere temettü dağıtmaya başladı. 2 kere dağıtırsa bu rakam artacaktır arkadaşlar. Bu uyarıyı da yapayım. Doğuş Otomotiv var sırada. 237 lira 45 kuruş gibi bir hedef fiyat belirlemiş. %32.88 getiri potansiyeline işaret ediyor. %16.98 gibi güzel bir temettü verimi ve 30 lira 34 kuruş gibi de hisse başına para dağıtmasını bekliyormuş Doğuş Otomotiv'in. Doğuş Otomotiv'de 2025 yılında 27 lira 27 kuruş gibi bir temettü dağıtmıştı yanlış hatırlamıyorsam. 2026 yılı için bunu 30 lira 34 kuruş olarak tahmin etmiş iş yatırım. Aselsan var sırada. Aselsan biliyorsunuz bir teknoloji hissesi arkadaşlar. Teknoloji hisselerinde hiçbir zaman çok fazla temettü beklenmez. 247 lira hedef fiyat, %32.51 getiri potansiyeli, 0,14 temettü verimi ve 0.26 kuruş gibi bir temettü dağıtmasını bekliyormuş. Tüpraş var sırada. Tüpraş'ta hedef fiyatı 260 lira olarak belirlemiş. %32.25 gibi bir getiri potansiyeli mevcut. %8,05 gibi bir temettü verimi, 15 lira 83 kuruş gibi de hisse başına temettü dağıtacağını öngörmüş iş yatırım bizlere. 2025 yılında Tüpraş 15 lira 20 kuruş gibi bir temettü dağıttı toplamda. 2026 yılı içinde iş yatırım bunun 15 lira 83 kuruşa
çıkacağını öngörmüş. Ben bunun birazcık daha artacağını düşünüyorum arkadaşlar. Tüpraş gibi bir firmanın yatırımcılarına birazcık daha iyi davranacağını düşünüyorum. Açıkçası tamamen kendi fikrimdir. Asla yatırım tavsiyesi değildir. Türk Traktör'e geçelim. 675 lira hedef fiyat, %23.74 gibi bir getiri potansiyeli, yüzdesel olarak 6,41 gibi bir temettü verimi ve 34 lira 97 kuruş gibi hisse başına temettü dağıtacağını bize hesaplamış iş yatırım. Yani Türk Traktör'de de 2025 yılında 48 lira temettü aldığımızı düşünürsek 2026 yılı için Türk Traktör bizi hayal kırıklığına uğratan şirketlerden biri olarak gözüküyor. İş yatırıma göre üstüne basa basa söylüyorum. Bunlar tamamen iş yatırımın hesaplamaları. Ereğli var sırada. Ereğli de hisse hedef fiyatını 30 lira olarak belirlemiş. %18.86 gibi bir getiri potansiyeli, %1.38 gibi bir temettü verimi, 0,34 kuruş gibi de hisse başına temettü vereceğini hesaplamış iş yatırım analistleri. Bu sene 0.25 kuruş temettü verdiğini düşünürsek Ereğli'nin 10 kuruş gibi bir artış bekliyor demek ki iş yatırım analistleri. Ereğli'de yatırımcılarını hem temettü açısından hem temettü verimi açısından hem de getiri potansiyeli açısından üzecekmiş gibi gözüküyor 2026 yılı için. Ama tekrar söylüyorum arkadaşlar, bunlar tamamen iş yatırım analistlerinin tahminidir. Geleceği hiç kimse göremez. Ereğli için bu durum son derece normaldir. Bilenler vardır, bilmeyenler vardır. Bir yatırımları var ve bu yatırımları sayesinde ham maddelerinin %40 civarını artık kendileri çıkaracaklar ve bunun da ciroya yanlış hatırlamıyorsam ya 350 milyon dolar ya da 500 milyon dolar civarında bir getiri ekleyeceğini söylemişlerdi bu yatırım devreye girince. Hatta şöyle yapalım, bakın Ereğli için 2027 yılı tahminlerine bakalım yayınladılarsa eğer. 2027 yılı fiyat tahmini yayınlanmamış ama 2027 yılı temettü verimi yayınlanmış iş yatırımda. Bakın 2027 yılı için Ereğli'den 14.62 bir temettü verimi bekliyorlar yüzdesel olarak. Hisse başına da 3.68 kuruş gibi güzel bir temettü dağıtmasını bekliyorlar Ereğli'nin iş yatırım analistleri. Tekrar söylüyorum, bu 2027 yılı içindi. Yani 0.35 kuruş temettü dağıttığını farz edersek 2026'da, 2027'de yatırımları devreye girip ciroya etki etmeye başladığı zaman 3 lira 68 kuruş gibi ciddi bir temettüye fırlayacağını ve bu verimin %1.38'den %14 küsürlere çıkacağını öngörmüşler. Ata KP hissesi var. Burada getiri potansiyeli ve hedef fiyat yayınlamamış. Sadece temettü verimini vermişler. %2,05 bir temettü verimi bekliyorlar ve hisse başına da 1.1 kuruş gibi hesaplarımıza para yatırmasını öngörmüş iş yatırım. Evet arkadaşlar, iş yatırımın bize sunduğu liste bu şekildeydi. Bu listede önemli olan nokta nedir? Bana göre 1. Getiri potansiyeli önemlidir. 2. Temettü verimi önemlidir. Getiri potansiyeli neden önemlidir? Şöyle bir düşünecek olursak, yatırım neydi? Yatırım yapıyorsak eğer en azından getirilerimizin enflasyonu yenmiş olması gerekiyordu. O zaman biz yatırımcıyız diyebiliyorduk. En az bunu istiyorsak eğer getiri potansiyelinin önemini zaten anlatmama gerek yok. Tabloda gördüğünüz üzere %110 gibi getirileri olan hisseler varken, şirketler varken %18, %23 gibi getiri potansiyeli düşük kalmış hisselerde, şirketlerde mevcut iş yatırıma göre. Peki bu %18, %23 bize neyi ifade ediyor? Merkez Bankamız 2025 yılı sonu için enflasyon tahminlerini 25-29'dan 32'lere çekti arkadaşlar. 2026 yılı sonu için de öngörüleri 13 ile 19 arasında. Biz bunu ülkemiz durumuna göre biraz olumsuz düşünürsek, %25 enflasyon olduğunu düşünürsek ve yeni yatırıma başlayacaksak eğer bu tabloları, bu aracı kurumların tablolarını ince eleyip sık dokuyup hem enflasyon üstü getiri hem de iyi temettü verimi olan hisseleri seçmemizden daha doğal bir şey olamaz diye düşünüyorum. Portföyünüzü oluştururken tek hisse, iki hisse değil de 5 ile 7 hisse arasında oluşturun dememizin önemi de burada ortaya çıkıyor. Bakın burada %110 getiri potansiyeli olan hisseler var. %18 getiri potansiyeli olan hisseler var. En azından portföyünüz bir hisse sayesinde bile enflasyonu 3'e katlayabilir. Dediğim gibi bunlar tahmindir. Bunlar gerçekleşecek diye asla bir kaide yoktur. Ama bu hesaplamaları yapan insanlar da boş insanlar değil arkadaşlar. Bu tahminlere de bakmanın önemi bence bu. Enflasyon üzeri getiri artı temettü verimi,
temettü verimini arttırabilecek mi? Buna dair ibareler var mı? Buna dair kanıtlar var mı? Getiri potansiyeli ne olacak? Ne bitecek? Bunların hepsine baktığımız zaman, aracı kurumları irdelediğimiz zaman kendi hisselerimiz hakkında en azından fikir yürütmüş olabiliyoruz. Bir tahmin yürütmüş olabiliyoruz. Şöyle kısaca bir temettü hisselerine baktığımız zaman arkadaşlar, Tofaş'ın, Mavi'nin, Ford Otomotiv'in, Enerjisa'nın, Aygaz'ın, Akçansa'nın, BİMAŞ'ın, Turkcell'in hem temettü verimi hem de enflasyonu yenebilme potansiyeli açısından yukarılarla olduğunu görüyoruz. İş yatırımın hesaplarına göre tabii ki. Yine iş yatırımın hesaplarına göre Tüpraş enflasyonu Merkez Bankası'nın tahminlerine göre %10 kadar geçiyor. Temettü verimini de arttırsa da çok tatmin edici bir arttırış gibi gözükmüyor iş yatırıma göre. Ama biraz önce de söylediğim gibi Tüpraş gibi bir dev, koca olan yatırımcılarına biraz daha iyilik yapacaktır diye düşünüyorum açıkçası. İnşallah yanılmıyorumdur. Burada Türk Traktör ve Ereğli enflasyon tahminlerine göre birazcık sınırda kalıyorlar. Aynı zamanda temettü verimlerinde de birazcık sınıfta kalıyorlar. İş yatırımın hesaplarına göre. Çok sık tekrar ediyorum bunu arkadaşlar. Kusura bakmayın ama üstüne basa basa söylemek zorundayım. Çünkü yorumlarda arkadaşlarımız nasıl izliyorlarsa artık bunlar benim fikirlerimmiş gibi bana soru soruyorlar. O yüzden böyle sık tekrar etmek zorunda kalıyorum. Bunun için de affola. Kusura bakmayın. Kısaca toparlayacak olursak, evet bunlar tahmindir. Bunlar bir aracı kurumun tahminidir. Bir sürü aracı kurumun tahminleri vardır. Karşımıza alıp hepsini karşılaştırdığımız zaman kendi portföyümüz için 2026 yılının nasıl geçebileceğini en azından kabataslak anlamış oluyoruz. Yeni başlayacak olan arkadaşlar için de şunu söylüyorum. Buradaki temettü verimlerine, getiri potansiyellerine bakıp sakın portföy oluşturmayın. Temettü verimine bakıp portföy oluşturulmaz. Bununla ilgili bir videom da var zaten kanalda. Getiri potansiyeline göre de portföy oluşturulmaz. Bir şirketi incelemek, anlamak, o şirkete yatırım yapmadan önce çok sıkı şekilde irdelemek çok daha önemlidir. Ve son kez söylüyorum, asla ve asla yatırım tavsiyesi değildir. Bugünkü videomuzda bu kadardı. Beni buraya kadar izleme zahmetinde bulunduysanız çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla.